Arkadaşlar herkese merhaba. Google Ads sıkça sorulan sorular ile devam ediyordum video üretmeye ancak maksimum performans reklamları adeta son günlerde gündem oldu. Hazırladığım maksimum performans reklamları ile ilgili içerikler oldukça ilgi çekti ve çok sayıda da soru sizlerden bana geldi. O yüzden bugün sizlerle dördüncü kez maksimum performans reklamları ile ilgili bir içerik paylaşmak istedim. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı size öneririm. Böylece Google Ads ve SEO ile ilgili yeni içeriklerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün yaklaşık 40 ayrı Google Ads hesabında denediğim Google Maximum Performans reklamlarının sonuçlarını sizlere genel düzeyde vermek istedim. Bu reklamın nasıl kurduğuna dair ve kendi üzerimde test ettiğim reklam sonuçlarına ait içerikleri de kanalda bulabilirsiniz. Bu videolara ait linkleri de açıklama kısmında yer vereceğim. Bu kampanya türü yani Google Maximum Performans reklamları Google'ın Kasım 2021 tarihinde sunduğu yeni bir reklam türü. Hem arama hem görüntülü hem video gibi Ads'in sunduğu tüm platformlarda tek bir kampanya altında kolayca reklam oluşturmamızı ve yayınlamamızı sağlıyor. Başlıklar, açıklamalar, görseller ve videolar tanımlayarak Google'ın yapay zekasına reklamımızı emanet ediyoruz. O da kendi algoritmasına göre doğru kişiye, doğru mecrada reklamlarımızı göstermeye çalışıyor ve bize olabildiğince fazla dönüşüm getirmeye çabalıyor. Danışmanlığını yaptığım ya da eğitim verdiğim birçok hesapta bu kampanyayı deneme imkanına sahip oldum. Yaklaşık 2-3 aydır izlediğim bu kampanya türünün beklenenden ya da tahmin ettiğimden çok daha iyi sonuçlar ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Google Ads çalışanları da reklam verenleri şu sıralarda aradıklarında yani tavsiyeler vermek için veya yanlışları düzeltebilmek için bu reklam türünü kurmalarını hemen herkese önermekteler. Yönettiğim hesaplarda konuştuğum onlarca Google çalışanı da maksimum performans reklamlarının oldukça yararlı ve etkili sonuçlar ortaya koyduğunu doğrulamaktalar. Bildiğiniz gibi ilk önce kendi web sitemde bu reklam türünü denedim ve inanılmaz dönüşümler aldım. Bununla ilgili sonuçları içeren videomu kanalımda bulabilirsiniz. Kendi denememden sonra yavaş yavaş yönettiğim ya da eğitim verdiğim tüm hesaplara da bu kampanya türünü kurdum ve çalıştırdım. Evet, sonuçları merak ediyorsunuz. Öncelikle %80 oranında sonuçların çok iyi olduğunu, inanılmaz şekilde dönüşümler getirdiğini size rahatlıkla söyleyebilirim. Henüz bu kampanya türünü denemediyseniz küçük bir bütçe ile hemen denemenizi sizlere önerebilirim. Yani günlük 20-30 lirayla maksimum performans kampanyalarını rahatlıkla deneyebilirsiniz ve bir hafta izledikten sonra da sonuçları kendiniz görebilirsiniz. Kampanyanın zaman zaman ilgisiz hatta saçma sapan dönüşümler de getirdiğini söyleyeyim. Ancak genel anlamda getirisinin götürüsünden iyi olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle turizm, eğitim ve danışmanlık sektörlerinde oldukça güzel sonuçlar aldığımı ve gördüğümü sizlere belirtebilirim. Ürün satışı ya da tanıtımı yapan sitelerde de benzer şekilde güzel işler çıkarttığını gördüm bu kampanya türünün. Sağlık ve gıda sektöründe ise biraz evvel bahsettiğim kategoriler gibi çok iyi performans aldığımı söyleyemem. Bu arada aklınızda bulunsun ancak yine de biraz evvel belirttiğim gibi bu kampanya türünü mutlaka deneyin. Bu kampanya türünü günlük minik bir bütçeyle yönetmenizi, yürütmenizi kesinlikle öneririm. 30-40 lira gibi bütçeleriyle denemeler yapabilirsiniz. Sonuçları iyi geldikçe bütçenizi de abartı bir şekilde yükseltmemeniz gerektiğini, daha küçük bütçelerle çok daha verimli sonuçlar geldiğini de söyleyebilirim. Sanırım bütçeyi yükselttikçe verim biraz azalıyor. Aynı zamanda reklam türünü Avrupa'da da denediğimi ve yine iyi sonuçlar geldiğini sizlere söylemeliyim. Kampanya türünün yeni olması, az kullanılması, rekabetin düşük olması bu verimde ne kadar etkili bir neden ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Ancak ben tahmin ettiğimin kat kat üzerinde verim aldığımı söyleyebilirim en azından Nisan ayı ortası itibarıyla. Peki önerim ne bu konuda? Google Ads reklamları veriyorsanız mutlaka düşük bir bütçeyle bu kampanya türünü deneyin. Çok bir şey kaybetmeyeceksiniz. Hangi sektör olursanız olun bu türden bir reklam oluşturarak en az bir 10 gün deneme yapın. Çok sayıda dönüşüm geleceğini söyleyebilirim. Biraz evvel bahsettiğim gibi saçma sapan alakasız dönüşümler gelebilir. Size gelen iyi dönüşümler bunlardan fazla ise bu kampanya size fayda sağlıyor demektir. Çünkü dönüşüm başı maliyetler diğer reklam türlerine göre oldukça düşük olmakta. Deneme yaptığım 40'a yakın hesabın 30'undan fazlasının da maksimum performans reklamlarını kullanmaya devam ettiğini belirteyim. Bu da reklam türünün
verimli olduğunu bize aslında göstermekte. Maksimum performans reklamlarının kurulumu ile ilgili video daha önce hazırlamıştım. Açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda reklamların sonuçları ile ilgili hazırladığım önceki içerikleri ait videoları da yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu kampanyanın birkaç beğenmediğim yanı var. Bunlardan en önemlisi detaylı analiz yapamamak. Kim nereden nasıl gelmiş pek göremiyoruz. Sanırım Google üzümlüye bağını sorma demek istiyor. Ek olarak negatif anahtar kelime ekleme olanağı da maalesef şimdilik bulunmuyor. Belki de bu bahsettiğim negatif durumlar kampanya türünün yeni olmasından kaynaklı. İlerleyen günlerde belki de bunlarla ilgili Google Ads tarafından güncellemeler bize sunulabilir. Bu kampanya türünde dönüşümleri arttırmaya yönelik strateji ve buna bağlı hedef EBM belirleme seçeneği dışında bir teklif verme tercihimiz yok. Bunu da belirteyim. Ek olarak bölge ve reklam zaman planlaması maksimum performans kampanyalarında kullanılabilmekte. Onu da belirteyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Merak ettiklerinizi yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ya da yeni video içerikleri için önerilerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.